Selam herkese, Karusfix sitesiniz. Bugün 2012 Ford Transit Connect'in yakıt filtresi değişim işlemini yapacağız. Dizel yakıt kullanan bir araç filtresi. Basit bir işlem. Detaylı anlatımda siz de kendi garaj ve bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Peki yakıt filtresi nedir? Yakıt filtresi, yakıt içerisinde olabilecek katı pisliklerden süzme işlevi gören parçadır. Bu görmüş olduğunuz Ford Transit Connect'lerin yakıt filtresinin bulunduğu yer, çoğu araçta bu tarz üstten görünür yerlerde konumlandırılır. Başlıyoruz. 3 soket bulunuyor. Hepsi birbirinden farklı yapıya sahip ama yine de yerlerini karıştırmaktan tereddüt ederseniz işleme başlamadan önce uygulama yapacağınız alanın resmini çekebilirsiniz. Burada bize yakın soketten sırayla başlıyoruz. Bir soket sökmeden önce soketi kontrol edin. Zaten size nasıl sökülmesi gerektiğinin bilgisini verecektir. Burada ön yüzde kırmızı bir kilit var. Arka tarafında sağlı sollu 2 adet tırnak var. Bu tırnakları zarar vermeden kilidin çekileceği yöne doğru arkadan destek veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kolay bir şekilde açıldı. Bundan sonra yapacağınız tek işlem tutup yukarı çekmek. Olduğu yerden yukarı doğru koyuyoruz. Yumuşak boşa çıktı. Arkada bir tane var, onu da bas. Şimdi geçtik bir diğer sokete. Yine göz attığımızda bunun basmalı bir kilit sistemi olduğunu görüyoruz. Çıkarmak için bu gördüğünüz beyaz butona basıp yukarı çekmeniz yeterli. Son olarak üçüncü sokette ikinci soketle aynı sisteme sahip. Sadece üzerinde siyah bir koruma var. Korumanın üstünden basıp çekiyoruz ve hepsi bu kadar. Onu çekiyorduk arkadaşlar. Ve bitti. 3 soketimizi de yakıt filtremizden bir sorun yaşamadan ayırdık. Şimdi yakıt filtremizi yuvasından çıkarma zamanı. Bu araçta herhangi bir vida veya somunla sabitleme yok. Sadece gördüğünüz gibi 3 ayak yuvaya oturuyor. Filtreyi tutup yukarıya çektiğimizde bu yuvalardan kurtuldu. Hortumlara zarar vermeden kenara alabiliriz. Birazdan yapacağımız işlem için şöyle bir icatta bulundum. Pet şişenin kapak kısmını eritip içinden bir pipet geçirdim ve ağız kısmını uhuyla silikonladım. Birazdan ne için kullanacağımızı göreceğiz. Pet şişemizi açıp çıkarmış olduğumuz yakıt filtresinin içindeki yakıtı şişeye boşaltıyoruz. Bunu yapmayı aslında önermiyorum. Eski filtrenizin içindeki yakıt bazen kirli olabiliyor. Benim yakıt filtrem hem çok eski değildi hem de gidip yakıt alacak bir konuda değildim. Bu yüzden şimdilik böyle bir yöntem denedim. Siz başlamadan önce yeni yakıt alıp ekleyebilirsiniz ya da yakıtınızı süzüp tekrar kullanabilirsiniz. Burada alt kısmından da boşaltım sağlayabilirsiniz. Daha kolay ve hızlı bir boşaltım olur. Ancak dolduracağım yer dar olduğu için yukarıdan bir deliği kapatarak doldurmayı tercih ettim. Siz aşağıdan da doldurabilirsiniz. Sırada eski yakıt filtremizin housing'ini çıkarıyoruz. Bu yakıt filtresinin motor bloğundaki yuvasına oturması için gerekli olan şey ve biz de bunu yeni yakıt filtremizin montajı için söküyoruz. Üzerinde bir adet sıkıştırma vidası bulunmakta. Bunu T15 anahtar yardımıyla söküyoruz. Housing'in yönünü yakıt filtresinden ayırmadan önce ezberleyip yenisini de ona göre takabilirsiniz. Ama bu çok da önemli değil çünkü bu filtremiz delik çıkışlarımız oval şeklinde. Bir hilal gibi düşünürseniz hilalin iç tarafı bize bakacak şekilde konumlanması uygun olacaktır. Zira kablolar da bu şekilde sıralıdır. Siz yine de ters montaj yapmadığınızdan emin olun. Alt tarafında bir tahliye veya bazı modellerde burada bu su sensörü olur. Benim aracımda bu ya yok ya da daha önceki filtre değişimlerinde bu söküldü. Ancak aracın çalışmasında herhangi bir soruna yol açmıyor. Bunu temin edip takabilirsiniz. Öyle olduğunda filtre yuvasının alt kısmında bir soket bulunur. Takarken o soketleri birbirine yerleştirmeniz gereklidir. Yine filtremizin altında plastik bir vida var. Bunu da 13 anahtar yardımıyla gevşetiyoruz. Daha sonra elimize söküp çıkarıyoruz. Biz şimdilik yeni filtreden çıkan contamızı eski filtredekiyle değişeceğiz. Contayı yeni yerine takmadan önce temizlemekte fayda var. Üzerindeki herhangi bir pislik filtreye girmesin. Yerleştirdikten sonra tekrardan sıkıyoruz. Bunun için alete gerek yok. El sıkılığında daha dönmeyecek şekilde sıkıp bırakıyoruz. Ve şimdi yeni filtremizi housing'ine yerleştiriyoruz. Eski filtreyi kontrol edip yönünü daha önce de anlattığım gibi ayarlayıp uygun konumda tekrardan T15 anahtarla vidamızı sıkıyoruz.
Geri montajımıza geçtik. Burada kablolar engel olabilir. Kenara alıp filtremizin yuvasına girmesini sağlıyoruz. Ayakların yuvaya denk geldiğini gördükten sonra yukarıdan aşağı bastırıyoruz ve zaten oturduğunu duyduğumuz gibi tık sesinden anlıyoruz. Üzerindeki koruma plastiklerimizi son montaj sürecinde ayırıyoruz ki içine plastik veya benzeri cisim girmesin. Daha sonra önceden hazırladığımız yakıt dolu pet şişe sayesinde filtremizi bu üstte bulunan deliklerden yakıt ile dolduruyoruz. Bunun sebebi yakıt filtremizin içinde hava oluşmaması ve ilk marşta aracı yakıtsız bırakmaması. Ben ekstra olarak pipetin ucuna da ince dokuma bir bez bağladım. Ancak bu pek de etkili olmadı. Zira pipetimizin boyutu delikleri büyük geldiği için bu süreç biraz anlık devam etti. Siz daha küçük bir pipet ya da ince ağızlı bir huni tercih edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu beni biraz uğraştırdı. En sonunda pipetin ağzını bükerek delik içine sıkıştırdım. Bu şekilde yakıtı içine alabildim. İçi boşaldıkça pipeti şişeden uzaklaştırarak sonuna kadar içine dolum yapabildim. Ve hepsi bu kadar. Geriye sadece soketlerimizi yerine takmak kaldı. Bu da oldukça basit bir işlem. Zaten soketlerin durduğu konum nereye gireceklerini gösteriyor. Üstten bastırıp tık sesini duyup buradaki kırmızı kilidi çıkmaması için yerine bastırıyoruz. Diğerleri butonlu olduğu için tek yapmanız gereken üstten bastırmak. Son olarak yakıt dökülen yerleri bir bez yardımıyla temizliyoruz. Şimdi motorumuza her şeyin yolunda olduğunu öğrenmek için bir marş vereceğiz. Bakalım motorumuz yakıt alımında bir sorun yaşıyor mu? Gösterge panelimizde de herhangi bir uyarı yok. Evet, sorunsuz çalıştı. Herhangi bir akıntı var mı diye filtremizi de kontrol ediyoruz. Buraya kadar takip ettiyseniz siz de artık kendi yakıt filtrenizi değiştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aranızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Roots Fix out, peace out.